Nisan'ın tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle kış sofralarının yıldızı kütür kütür karışık turşu tarifiyle geldim. Salatalıktan lahanaya, havuçtan biberlere kadar rengarenk sebzelerin bir araya geldiği bu lezzeti yaparken tüm püf noktalarıyla adım adım sizlere anlattım. Turşuluk salatalıklarımızı öncelikle güzelce yıkayalım. Daha sonra baş kısımlarını keserek dilediğiniz boyutlarda dilimleyelim. Havuçlarımızı da aynı şekilde önce yıkayalım, daha sonra baş kısımlarını keserek dilediğiniz boyutlarda keselim. Acurları da aynı şekilde önce yıkayalım, daha sonra sap kısımlarını keserek istediğiniz boyutlarda keselim. İsterseniz sebzeleri karbonatlı suda da bekletebilirsiniz. Biberlerimizi de yıkayalım ve ortadan ikiye keselim. Sap kısımları uzun kalırsa sap kısımlarını da kesebilirsiniz. Lahanamızı da ortadan ikiye bölelim. Daha sonra artı işareti şeklinde keselim. Daha sonra kestiğimiz parçalardan bir tanesini ayıralım. Orta kısmından ikiye bölelim. İsterseniz üst kısımlarını lahana sarması için ayırabilirsiniz. Beş litrelik bidonlarımıza 1 tatlı kaşığı kadar nohut koyalım. Soyup hazırladığımız sarımsaklarımızı da bidonlarımızın alt kısmına birazcık koyalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz turşu malzemelerimizi dilediğiniz sıralamaya göre dikkatli bir şekilde koyalım. Ara ara bastırmayı unutmayalım.
Hava kalmayacak şekilde sıkıştırmak ve sebzelerin tamamen suyun altında kalmasını sağlamak, turşunun sağlıklı bir şekilde fermente olmasını, bozulmamasını, yumuşamamasını ve uzun süre dayanmasını sağlamak için hava kalmayacak şekilde bastırmamız bu konuda çok önemlidir. Sarımsaklarımızı alt kısmı, orta kısmı ve en üst kısmı olacak şekilde ayıralım. Orta kısma da sarımsaklarımızı koyduktan sonra dilediğiniz sıralamayla malzemelerimizi koymaya ve sıkıştırmaya devam edelim. Malzemelerimizi yerleştirdikten sonra en üst kısmına tekrardan sarımsak yerleştirelim. Üzerine 1 çay bardağı kaya tuzumuzu ekleyelim. Turşumuzda kaya tuzu kullanmamız püf noktalarımızdan biridir. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı limon tuzu ve 1 çay bardağı üzüm sirkesini ekleyelim. Malzemelerimizi ekledikten sonra ağzına kadar dolacak şekilde içme suyumuzdan ilave edelim. Turşu yapımında içme suyu veya kaynatılıp soğutulmuş dinlendirilmiş su kullanılması turşunun kalitesi, sağlığı ve dayanıklılığı açısından çok önemlidir. Turşularımızın kapaklarını kapatmadan önce ağız kısımlarına buzdolabı poşeti koyalım. Daha sonra kapakları güzelce sıkı olacak şekilde, hava almayacak şekilde kontrol ederek güzelce kapatalım. Kapaklarını sıkıca kapattığımız turşularımızın çevre kısımlarını hava almayacak şekilde bant yardımıyla güzelce saralım. Asla bozulmayan karışık turşu tarifimiz hazırdır. Doğru su, doğru tuz ve doğru sirke oranıyla 20 gün sonra turşunuz hazır. Siz en çok hangi sebzenin turşusunu seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.